Hanımlar beyler, sektörde doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğruları tartıştığımız Debug and Chill'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ergin'cim nasılsın? İyileştin mi biraz? Yani iyileşemiyorum gibi ya. Sesim hala kötü. İyi halini de biliyoruz, boş ver. Geçmeyen hastalık yapmışlar. Evet, pandemiden beridir. Neyse şimdi o komplo teorileri şunlara bunlara girmeyeyim. Aman Yeterince hocam. zaten insanlarla tartışıyoruz. Aman hocam, bir de yorumlarda aşılara çip taktılarcılarla diğerlerini kapıştırmayalım. Arada kalırız. Aynen. Ne diyorsun? Video paylaştıkça hem takipçi sayımız artıyor hem etkileşim artıyor. Aslında benim beklediğimin çok ötesinde ve bayağı hızlı gelişti. Yani sen ne bekliyordun bilmiyorum ama sen ne düşünüyorsun? Gelen çok güzel yorumlar var. Onlar çok mutlu ediyor. Amacımıza ulaştığımızı hissediyorum. Evet. Şey yorumları çok hoşuma gidiyor. Bir muhabbeti sevdik gibi pozitif yorumlar zaten insanın ruhunu okşuyor ama karşı görüşteki arkadaşların da sanki bu podcast'in bir konuğuymuş ya da işte podcast'ten biriymiş gibi bizim yanımızdaymış ya da karşılıklı sohbet ediyormuşuz gibi tartışarak ya da kendi tezlerini öne sürerek bize yazmış olması da çok güzel bir şey. Ya evet, Zaten kesinlikle. sektör öyle bir sektör ki bu kesinlikle doğrudur diye bir şey yok. Bu kesinlikle yanlıştır diye bir şey de yok. Bizim kimseye bu işin doğrusu budur diye ahkam kesme gibi bir tavrımız da yok. Biz zaten ismimizde olduğu gibi birazcık chill, sektörde yaşadıklarımızı anlatıp hem keyifli bir sohbet yapalım hem belki bu sektöre yeni başlayacak arkadaşlar neler oluyor, nasıl bir sektör bu, neler beklemeliyim diye düşünenler en azından bunlarla karşılaşabileceklerini bilsinler. Kesinlikle %100 bununla karşılaşacaksınız. Bundan başka bir doğru yok demiyoruz. Biz yaşadıklarımızdan, anılarımızdan, gördüklerimizden bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Hoşunuza gittiyse ne mutlu. Gitmediyse Yine ne mutlu. ya da sizin kendi yani sizin kendi bir görüşünüz varsa onu paylaşırsanız o da bizim için çok Tabii kıymetli. ufuk açıyor onlarda. Öyle çok güzel yorumlar var. Karşıt görüşler, farklı alanlara değinenler. Geçen sen Jira'ydı, Sprint'ti falan dediğinde bununla ilgili bazı yorumlar da gelmiş. Bana doğrudan soranlar da oldu. İşte Sprint'le ilgili özellikle Product Management. Bu İngilizce konuşma mevzusu da aslında beni de çok rahatsız ediyor. Evet ya, Günlük kanayan hayatta yaramız hakikaten yani. Biz de çok memnun günlük değiliz bu hayatta çok durumdan. dikkat ederim yani. Biri işte bir yerden bana yazarken ya da konuşurken sürekli İngilizce kelimeleri araya sıkıştırdığında beni çok rahatsız ediyor ama burada da şimdi konuşurken ikimizde de var. Yabancı yazılımcılarla çok sık görüşmeler de yaptığımız için otomatik olarak İngilizcesi aklımıza geliyor. Ya Aslında evet, bir biz de teknik terimleri biraz öyle öğrendiğimiz için öyle oturmuş durumda. Ama kaçınabileceğimiz yerler var. Biraz da böyle dikkat de etmiyoruz yani. O dikkatsizlik de var. Ona da dikkat etmek lazım. Kaçabileceğimiz kadar kaçmak lazım. Tabii ki bir işte artık deployment'ı, bug fix'i falan onları çeviremeyiz yani. Hani laptop gibi dizüstü dememek gibi kabul görmüş bir şey o ama kaçabileceğimiz yerler var. Biraz da abartıyoruz yani. Oraya dikkat etmek lazım. evet ben de buna dikkat edip kimseyi triggerlamak istemiyorum. İrite edici oluyor. Özellikle Evet. sektör dışındansa. Sen de bu işi çok yapıyorsun sonuçta yönetim tarafında olduğun için bu sprint planning'de geçen hafta da Ben söyleyeyim işte abi, agile pişmanlıktır. o zaman tamam arkadaşlar. O zaman Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşürüz. görüşmek üzere. Nasıl bir yönetim şekli olacağı konusu yani bu çok tartışılır. Bunun doğrusu yanlış yok da benim kendi örneğim şuydu ilk başladığım yıllarda. Bir sprint planning yapıyoruz. Kim ne kadar hızlı? O benden daha mı hızlı? Ben bunu ne kadar sürede yapmalıyım? Bana işte bir task veriliyor. Yani bir görev veriliyor. Bu göreve 5 puan demişiz. Diğer arkadaşım da 5 puanlık bir görev almış. O 2 haftada yapıyor. Ben 3 günde yapıyorum. Yeri geliyor birisi geliyor bir günde yapıyor ve sürekli bakıyorum bazı arkadaşlar gece gündüz çalışıyor o task'i yetiştirmek için. Hafta sonu bile çalışıyor ki üzerimdeki görevi bitireyim son tarihi gelmeden diye. Kimisi 2 günde yapıyor bakıyorum 3 gün salıyor geziyor orada burada. Yani bu konuda neler anlatmak istersin bize? Ya bu sprintler, Scrum, bunlar böyle bir iki kişinin bir sabah uyanıp hadi bundan sonra böyle çalışalım dediği şeyler değil yani. Hani üzerine çalışılmış, deneyimlenmiş, bir sürü şirket tarafından uygulanan metodolojiler yani bunlar. Boş değil yani altı. Ama uyumlanmak, içselleştirip
akışa geçmek gerçekten çok zor. O araç amaç olmaya başlıyor falan. Onlarla çok zaman kaybediyorsun. Ama böyle bir plansız, bunsuz bir akış da gerçekçi bir dünya değil. Bir deadline olmadan 2 haftalık, bir aylık neyse sprintler diyoruz ya. Bu gerçekten her ne kadar onu belki %100 yapamasan, %90 yapsan da, %80 yapsan da gerçekten o deadline olmadığı zaman ne zaman biteceği hiç belli değil işin. Bir önü sonu olması lazım. Çünkü geliştirmenin de sonu yok. Daha iyisini yapmanın da sonu yok. İnsanın da bulduğu alanı doldurma refleksi var zaman olarak. O yüzden mutlaka belli dönemlere bölmesi lazım planı. Yani gününü planlamak, haftanı planlamak, çeyreklerini, yıllarını planlamak hep bu amaçla yani. Bir plan, bir başı ve bir sonu olmalı. Yoksa insan çok salıyor kendini. Ben şöyle bir şeyi görüyorum daha çok. Ekiplerde bakıyorlar en kıdemli kimse projeyi de sen yönet. Scrum'ı ya da işte Sprint'i neyse yöneten kişi o oluyor gibi bir anlayış var. Özellikle startuplarda. Ben aslında en büyük problemin proje yönetiminin doğru yapılmamasından kaynaklandığını düşünüyorum. Mesela benim en iyi proje yöneticim hiç teknik altyapısı olmayan, yazılım bilmeyen ve işi gerçekten sadece proje yönetimi olan, yani bunu yönetmek olan bir arkadaş vardı Amerika'da son çalıştığım yerde ve inanılmaz bunu iyi yönetiyordu. Yani o zaman anladım. Yani bu aslında ekipte en tecrübeli ya da işte en kıdemli kişiye otomatik verilecek bir görev değil. Bu işi gerçekten bunu yapmak da bir iş ve bunun yazılımla bir alakası yok Ayrı bir iş aslında. yani bu. Ayrı bir rol dediğin gibi. Sen ekipten birine verince o zaten kendi işine odaklandığında öbür taraflar yarım kalıyor biraz. Olmuyor yani. Bir de orada şu da var. Tam ismi sprint. Sprint koşmak diyoruz hatta ama aslında bu bir yarış değil. Yani yazılımcıların birbiri arasındaki bir yarışını kim daha hızlı koşacak, kim daha çok puan toplayacak gibi bir şey değil. Yönetici olduğum ekiplerde özellikle juniorlar şu arkadaş 10 puan yaptı, ben 15 yaptım. Bu doğrultuda ben zam istiyorum. Ya da işte o 10 yaptı ama ben 8 koşabildim. Ben niye onun gerisinde kaldım? Benim düşüncem herkes aynı hızda olmak, yani hızlı olmak her zaman bir yetenek değil. Zaten orada proje yöneticisi ona bakar. Hızlı gitmesi gereken görevleri belki hızlı yaptığını bildiği arkadaşa verir. Ama başka daha diğer arkadaşın yetkinliğine uygun görevleri de ona verir. Zaten herkesin de aynı hızda olması beklenecek bir şey değil. Herkesin iş yapış şekli, yetenekleri farklı. O daha fazla puan yaptı, ben az puan yaptım gibi düşünmemek lazım bence. Puanın mantığı o değil ki zaten. Herkesin kendi puan skalası diyor. Birbiriyle kıyaslanacak şeyler değil pek. Zaten belli bir süre puanladıktan sonra herkesin bir sprintte aşağı yukarı yaptığı puanlar ortaya çıkıyor. Bir de çıkış amacı işin eforu da değil, işin süresi de değil. Oraya verdiğim puan. Bambaşka bir şey. İnsanın zaman planlaması, zaman projeksiyonu ile ilgili bir zayıflığı var. İddiasıyla proje yönetimine başka böyle bir skala getirelimle çıkan bir şey. Yani sen belli bir süre sonra hiç bu işin ne kadar süreceğini düşünmeden bir CRUD API'nin create'ine ben 5 puan veriyorum. Read API'ine 3 puan veriyorum gibi kendi skalanı oluşturduktan sonra otomatik olarak ona devam etmen, zaman öngörüsünü, zamanlama planını ortadan kaldırmak. Büyük oranda da zaten bu iş ne kadar da biter dediğinde bazı arkadaşlar yapabileceğinin aşağı yukarı yarısını söylüyorlar. 2 günde bitirebileceği bir işi hep bir gün diyor. Onu 2 günde bitiriyor, tekrar sorulduğunda yine bir gün diyor ona. Öyle bir refleksi var insanın. Bu belli bir süre sonra şeye gidebiliyor işte. Ben 2 gün yaptım, bir gün vereyim, dur ben artık buna 3 gün diyeyim, 5 gün diyeyim. Aslında bir günlük işe 2 gün, 3 gün vermelere gidebiliyor. Yani bu problemi görmüş bu adamlar. O yüzden böyle bir puanlama şeyi çıkarmış. Ama bu sefer puanlama toplantılarında o kadar çok tartışma dönüyor ki bu senin dediklerin bambaşka, zaten çok alakasız bir şey yani hiç öyle bir şey duymadım bizde o kadar böyle şey işte performans falan filan işlerine girmediğimiz için hiç öyle bakmadığımız için konuya hiç olmadı ama puanlamalar üzerine o kadar çok efor sarf etmeye başlıyoruz ki artık o araç olmaktan çıkıp bir amaç haline geldiği zamanlar oluyor. O da ciddi bir problem. Peki yönetici olarak şuna ne diyorsun? Bir yazılımcın akşam 6'dan sonra ya da işte mesai saatin 5 ise 5'ten sonra çalışıyorsa ya da hafta sonu çalışıyorsa bu senin suçun mu yazılımcının suçu mu? Hocam, bu kimsenin suçu değil. Ben yıllarca yazılımcılık yaptım. Bir hafta ofiste yattığım zamanlar oldu.
Bir yandan bu zorunluluktu ama bir yandan da ben bunun içindeydim. Buna gönüllüydüm yani. O projeyi bitirmek, o öğrenme açlığı, yatıp 2-3 saat uykuyla sabah kalkıp o projeye devam etmek falan bu içten yanan bir gönüllülük, bir heves. Ben böyle öğrendim, böyle ilerledim yıllarca. Sonradan gittikçe, yaş geçtikçe enerjim düştü, pozisyonlar değişti vesaire. Ben gece çalışmanın, sabahlamanın bir problem olduğunu düşünmüyorum yazılımcı için bizim sektörde. Ama Puh sana be o zaman. Yazıklar olsun. ama buna gerek olduğunu da düşünmüyorum. Büyük oranda çok böyle kritik zamanlar hariç hani gece oldu, sistem patladı ya da işte bir sistemi durdurman gereken bir deployment çıkacaksın. Hani artık onlar da kalmadı. Cloud'da bam güm çıkabiliyoruz her saat ama garantiyi almak için gece çıkacaksın, deployment çıkacaksın. Onlar olabilir. Çok kritik bir müşteri baskısı teslimi vardır. Çok daha fazla çalışırsın. Akşam alttan sonra da çalışırsın, gece de çalışırsın. Ama bunların ne kadar olduğu önemli. Şimdi sprint dediğin için söylüyorum. Bu sprint baktığında bir arkadaş günde 12 saat çalışmış, işte normalin 1,5 katı çalışmış, geceleri çalışmış, sabahladığı şeyler olmuş. Yönetici oturup onu, ya sen burada ne yaşadın? Seni yalnız mı bıraktık? Bir probleme mi takıldın? Ya da yanlış mı planlama yaptık diye sormuyorsa, o diğer sprintte de devam ediyorsa o çok ciddi problem, haksızlık yani. Bu bir kere yaşanabilir. Bir, bilinçli olarak, planlı olarak yaşanabilir. İkincisi plansız olan şeyler de olabilir. Dediğim gibi bir arkadaş kaybolmuş olabilir, bir problemin içinden çıkamamış olabilir. Onu çözmek için orada döngüye girmiştir. Onu o anda görememiş olabilirsin ama deadline'lar onun için de bir fırsat. Böyle 2 ay bıraksan 2 ay çöpe gidecek ama en azından 1-2 haftada onun şeyini görüyorsun. Ya da daily stand-up'lar. Bazı arkadaşlar söylemiyor. Ha çözdüm, ha çözeceğim. Şeyden kaçınıyor hani. Zayıflık olarak algılanacağını düşünüyor yönetici tarafından. Destek istemiyor. Biz her zaman onu konuşuyoruz ekiple. Ya planladığınızın ötesinde bir şey çıktıysa, işler ters gittiyse, öngöremediğimiz bir şey olduysa mutlaka o daily stand-up'larda, sprint planning'lerde bir sürü bunun için fırsat var. Hiçbir şey olmazsa doğrudan yazıp bayrak kaldırın ki orada destek olalım, o şeyi açalım, o bloğu açalım. Her şey olabilir. Çünkü sen bugün o problemi herhangi bir şeyden olabilir, bu bahsettiğim herhangi bir sebepten dolayı o gün ya da o hafta, o 2 haftalık sprintte fazladan çalışıp fedakarlık edip o konuyu aşmış olabilirsin. Ama eğer ki onun kök sebebini çözemezsek, bunun için de destek alman lazım. Bu bir ekip işi. Yöneticiden alacaksın, arkadaşlarından alacaksın. Ekiple paylaşacaksın bunu. Yöneticinin görevi orada onun farkında olup görüp işte sorgulayıp kök sebebini tespit etmek. İkinci sprintte de o devam ediyorsa ne olacak, o insan robot değil ki. Burnout olacak, yanacak. Hiç ondan sonra iş çıkaramayacak ya da ayrılıp gidecek ben beceremiyorum yetersizlik hissine düşüp vesaire. Ya orada yöneticinin en büyük görevi bence şeyi çalıştırmak değil, motoru yakmadan çalıştırmak. Zaten yöneticiler kendi ekibini tanıyordur. Bir insan işte bir şey olduğunda söyler açıkça. Ya desteğe ihtiyacı olduğunda ya da o destek ihtiyacını çok açıkça istemeyen arkadaşlar vardır. Onların daha çok gözünün üstünde olması lazım ki o alarmı fark edip bu noktalarda müdahale etsin. Katılmadığım noktalardan biri şu. Ben belki artık nazım geçtiği ya da kapris yapabileceğim bir konuma ulaştığım için de bunu böyle biraz özgüvenli söylüyor olabilirim ama yani istiyorsa şirket yansın. Ben mesai saati dışında hele ki hafta sonu telefonu açmam. İş de almam. Yani beni arasınlar desinler ki Özgür serverlar yanıyor. Kullanıcıların TC'si, kimlik numarası Telegram'larda geziyor. Koş deseler de geçmiş olsun derim kapatırım. Umurumda olmaz. Çok Mesai yapmam. çok güzel. Bu arada bu Benim prensibim bu. bu bir tercih. Bu senin hakkın. Ve bu işi sahiplenmediğim anlamına da gelmiyor. İşimi de çok Yok. sevdiğim, bu firma benim firmam, işte hisseli çalıştığım bir firma da olabilir ama yapmam. İkincisi de şunu da söyleyeyim. Diyelim ki Sprint'te bana görevler atandı. 10 puanlık görev verildi bu hafta ve ben ortalama 10 puan yapıyorum. Yetiştiremiyorsam Cuma günü oldu ve ben hala 7 puandayım, 6 puandayım. Dur ben bunu hafta sonunda çalışayım da bitireyim demem. Ben şöyle düşünüyorum ya. Ben bu şirkette çalışıyorum. Demek ki burada ya Sprint Planning'de bu 10 puanlık değildi, fazlaydı. İyi bir öngörü veremedik biz buna, yapamadık yani.
ya da yöneticim bana yapabileceğimden fazla bir görev atadı. O zaman bu iş sarkacak. Haftaya artık geçmiş olsun. Ve bunu haftaya oturduğumuzda bir sonraki sprint planning'te niye yetişmedi? Ne yapabilirsek yetişirdi? Neyi yanlış yaptı? Giderim söylerim. Ama burada bir gurur yapıp, hırs yapıp bana 10 puanlık görev verdiler. Herkes bitirdi görevini. Bir ben bitiremedim. Arkadaşlarım benim bitirmemi bekliyordu gibi bir gaza gelip de işte hafta sonu çıkıp kendi zamanımdan vaktimi ayırıp bir işe vermem. Yo, bu senin hakkın. Proje yöneticim düşünsün yani. Ben bunu niye yapamadım da bu adam niye bunu yetiştiremedi diye. Tabii tabii, bu bir tercih. Kendim bu arada yöneticiyken de bana bir işte dediğim gibi deadline geldi. Örnek veriyorum, şu an sağlıyorum. İşte 14 Şubat Sevgililer Günü geliyor. Arkadaşlar, Sevgililer Günü için bir kampanya modülü yapacağız. O yüzden biraz yoğun olacağız. Şunu yetiştirmemiz gerekiyor gibi bana deadline'ı çok kısa bir görev geldiyse ben bunu patronla da konuşurum. Yani derim ki bu yetişmez. İnsanları fazla çalışmaya zorlayamayız. O zaman sen bunu 14 Şubat için değil de Babalar Günü, Anneler Günü için kampanyası diye düşün. Bu kadar kısa sürede bu yetişmez. İnsanları boşuna kırbaçlamayalım diye restimi de çekerim. Ki yöneticiyken de işte gerçekçi olmadığını düşündüğüm deadline'larda sen ekibi birazcık zorla da şunu yetiştirelim dediğinde ben hep söylerim yani bu zorlanacak bir şey değil. Hatta bununla ilgili güzel bir örnek de var işte. Bir kadın bir çocuğu 9 ayda doğuruyorsa işte 9 kadın. 9 kadın bir ayda doğurmaz diye. Bazı şeylerin süre ihtiyacı vardır. Acele ettirmeye gerek yok. Eğer Yok, ki kesinlikle. Bu patron arada fazla çalışsan da yetiştiremeyeceğin konseptler gelebiliyor. Hani öyle hayaller kuruluyor ki sadece gülebiliyorsun. Ben burada şeydeyim. İlk söylediğine gelirsek, bu senin tercihin. Akşam şirket yansa ben bakmam gece. Bu bir tercihtir. Buna kimse bir şey diyemez. bir de şöyle bir kritik nokta da var bence. Benim de başıma geliyor işte biz bir aileyiz, biz bir takımız. Bu şirket senin de şirketin. Yangın olduğunda suyuyla koşacak adam lazım bize. Sen bu takımın böyle bir cesur bir ortağı mı olacaksın diyorsun. Senin dediğin gibi günlerce ofiste, koltukta sabahlıyorsun. Ondan sonra bir satış yapılıyor, bir şey yapılıyor. Bir bakıyorsun işte senin maaşın 4.000 dolar olmuş. Ama bu seni sabahleyin telefon çalsa da koşar mısın diyen adamın maaşı bir anda 20.000 dolara çıkmış. Yani O zaman anlıyorsun yani aslında o uykusuz gecelerin kıymeti olmayabiliyormuş. ne Yani ben yazık ki. maalesef yani sırf bu sektörde değil ama genel Tabii canım. olarak iş hayatında biraz iş hayatı biraz nankör. Yani geçenlerde galiba Twitter'da görmüştüm bir güzel böyle bir billboard gibi. Sizin kaldığınız mesaiyi sadece evde sizi bekleyen eşiniz, çocuğunuz ya da görüşemediğiniz arkadaşlarınız hatırlar, şirketiniz hatırlamaz diye. Gerçekten de öyle. Yani sizin o ekstra özverinizi, kaçırdığınız etkinlikleri, güzel zamanları şirketler maalesef hatırlamıyor. Yani Yani hatırlayan da ben vardır. öyle bir şirket olmadığımı Bilmiyorum ya. düşünüyorum. Ben istisna bir şirket kurduğumuzu düşünüyorum. İstisna bir ortam kurduğumuzu düşünüyorum bu söylediklerine. Ama söylediklerin çok gerçek yani. Şey, yapacak bir şey yok. Biz bunun antisi olmak için elimden geleni yapıyorum ben. Bir de şey noktası vardı. İkinci söylediğim, bu sprintte aldığım puan yetişmiyorsa fazladan çalışmam, bırakırım. Sonra sprintte de derim ki bu doğru planlamamışız. Şimdi bir tarafı doğru, bir tarafı yanlış. Onu konuşmak çok kritik. Doğru planlamama çünkü çok olan bir şey. Planlamalarda feature'lar da böyle sürpriz paketi gibi olabiliyor. Başlığını veriyorlar işte şeyin, taskin. Sen de zaten sıkılmışsın planning toplantısından. Ha, okey okey işte 3-5 deyip geçiyorsun. Sonra şeyin, projenin içine oturunca bir açıyorsun. Sürpriz yumurta çıkıyor içinden. Orada işler değişiyor yani yol üstünde. Aa, bir dakika, burada bir şey varmış falan, atladığın bir yer oluyor. Onun aslında bağlantılı olduğu, seni uğraştıracak çok başka şeyler varmış. Yeniden karar verilmesi lazımmış. Bu çok normal, doğal, yanlış planlama. Ama orada eğer sen sprintin sonunu beklersen o da hata. Senin orada hemen bayrak kaldırman lazım. O işte proje yöneticisine, Scrum Master'a, "Aa, bak burada bir böyle böyle dedik ama ya da işte ben böyle söyledim, biz böyle planladık, neyse. Ama burada başka bir durum var. Bu iş patlıyor, haberin olsun," ki o da ona göre planını değiştirsin. Senin onu haftanın ortasında söylemenle
Onun satış ekibine gidip, işte Customer Success'e gidip, onların belki müşteriye deadline sözü vermişlerdi. Onu revize edip onun bir yolunu bulmalarıyla o son gün gelip sprintin sonunda çıkmadı demek başka. Ama bu da çift taraflı işte. Hem yönetici, Scrum Master vesaire onu takip edecek. Zaten o son güne sprintin sonuna kalmaması lazım o işin öyle olacağı. Hem de developer'ın da bayrak kaldırması ya. Bu iş böyle ama çok basit bir şey. Burada sıkıntı var. Bu kadar. Anladım. Ben Google'un proje menajerliği sertifika kursunu almıştım. 6 ay falan sürmüştü galiba. Şirketim beni yönlendirmişti. Bunu alırsan bizim için iyi olur, seviniriz diye. Şu Orada Fransız elemana artistik yaptığın kurs mu? Evet, evet, o dönemler. Kursun birinci dersinden son dersine kadar yani 6 ay boyunca en çok değindikleri noktalardan biri bu scope creep. Yani scope ne demek? Kapsamı, Çerçeve, işin kapsam. kapsamı ve Kapsam. kapsamını işte bu scope creep yani bu çerçevenin ya da kapsamın işte dışına çıkmanı neden olacak kişi. Bunu çok konuşmuşlardı, anlatmışlardı. Ben de kendi hayatımda bundan çok yani bununla ilgili şeyler yaşadım. Yani bazen adama çok basit işte bir UI sayfa veriyorsun. Şu sayfayı yapar mısın diyorsun. Ona bir puan da veriyorsun. O sırada birisi geliyor diyor ki eleman başlamış gidiyor. Ya hazır o projeyi açmışken şu butona da bir bakalım mı diyor. 10 dakikalık iş senin için diyor. Ya burada aslında senin kendince belki iyi niyetli olman ya da yöneticinin gözüne girmek için tabii canım yaparız diye atlaman bütün projeyi ileriye öteleyebiliyor. Çünkü sana önceden çizilen çerçevenin dışına ufacık bile olsa çıktığında aslında bütün zamanlama bozulabiliyor. Bazen gerçekten evet 10 dakikada yapıyorsun ama bazen de o 10 dakikalık iş sana saatler hatta günler kaybettirebiliyor ve Tabii. ilk baştaki planından uzaklaştığın zaman bu sefer stres oluyorsun. Bu yönetimi de etkiliyor. Burada tabii yazılımcılara bunu size biri bir şey söylerse işte bu çerçevenin dışına çıkın çıkmayından öte yöneticiye söylüyor. Senin de üstün gelip sana ya hazır bu task'i işte bu planlamayı yapıyorsun. Şunu da ekleyelim mi, bunu da ekleyelim mi dediğinde orada proje yöneticisine çok büyük iş düştüğü ve bunları her zaman kibar bir şekilde durdurup hayır biz şu an bunu yapıyoruz. Sonraki planlamanın konusu olabilir. Notumu alıyorum gibi bunu ertelemeniz gerektiğini çok böyle yani 6 ay boyunca en çok bize bunu söylemişlerdi. Evet, çünkü sonu yok onun. O sonsuza giden bir süreç yani. Sonu yok ki o eklemelerin yani. Nerede duracağız? Ne kadarını kabul şunu yaparken bunu yap dediğin kısmı o buyu nasıl bir kapsamda tutacağız yani hani. Sonsuza kadar şunu Yani bazen yaparken bunu yap diyebilirsin. Zaten yıllardır işimiz o. Onu yapıyoruz, ürünü geliştiriyoruz ya. ya işte burada şey olabiliyor. Ben yazılımcı değilim tabii. Ben frontend ağırlıklı çalıştığım için öyle yorumlar değil. Şimdi bir buton yapıyorsun, başla yazıyordur orada da. Daha uzun bir şeye çevirelim mi diyor. Çeviriyorsun, bu sefer diyor ki ya bu uzun oldu, butonun boyu büyüdü, altla hizalanmadı. Hazır yapıyorken onu da bir küçültsene diyorsun. Küçültüyorsun. Sonra diyor ki ya bunu yaptık ama mouse üzerine gittiğinde de hover olmuyormuş. Ona da bir efekt koysak mı? Bir de şunu mu yapsak, bunu mu yapsak? Bir bakıyorsun sen çok daha önemli bekleyen görevlerin varken birinin orada taktığı butondaki bir küçük işte yazıya Steve Jobs efekti abi işte. Şey kusursuz yani gününü harcamışsın yani. kusursuz O olacak. yüzden planlama yaparken bence bu da çok önemli. Ya scope change, evet, scope change çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Bir de şöyle bir şey var. Senin dediğin kapsam kısmında. Kapsamın ne kadarı netleştirilmeli sence? Analizi yapılıp algoritmayı neredeyse nasıl yazacağına kadar, oradaki divin pikselleri, font color'larına kadar gelmeli mi şeye, yazılımcıya? Böyle bir planlama mı yapılmalı? Yoksa daha genel çerçeve aslında amacı anlatıp yazılımcıya mı bırakılmalı? Yani burada işten işe göre değişir. Ama bence en önemlisi şu. Yani yazılımcı bu görevi alan kişi olabildiğince açık ve net sorularla ne yapacağını baştan anlamalı. Yani o çerçeveyi aslında yazılımcı da çizmeli. Dilemmayı şöyle söyleyeyim. Sallıyorum şu anda herkesin şey olacak. Bir tane login ekranı olacak yani. Login ekranı olacak. E-mail ve password ile giriş yapılacak. Önce bir seni düzelteyim. Giriş ekranı olacak. E-posta ve şifreyle Ha, gireceğiz. aynen. Tamam, evet. Sonra Bir tane giriş ekranı olacak. Üyelik giriş. E-posta ve şifre ile giriş yapılacak. Şablonu da verdin form elemanlarıyla. iOS yazılımcısı şifreye şey koymuyor. Güvenlik o karmaşık karakterli şeyleri. Android koymuş. Ama sen bunu hiç belirtmemişsin. güzel soru. İkisi de ayrı çalışıyor.
Mesela Android'den giren adam oluşturduğu şifreyle bu sefer iOS'tan giremiyor ya da tam tersi mesela. Al sana problem. Açık bıraktın çünkü. Sonra bütün her şey net. Figma'da ekran tasarımları yapılmış. UI UX'ler hazırlanmış. Form elemanlarının tasarımlarına kullanıcı akışı hepsi yapılmış. Net veriyorsun biz bunu istiyoruz diye. Ama senin orada yaptığın tasarım iOS native elemanlarında yok. Bu sefer yazılımcı önüne net şey geldiği için benden bu isteniyor diye günlerce iOS kullanıcılarının da alışık olduğu native experience'ten çıkıp senin orada bilinçsiz tasarladığın, iOS Native'e göre tasarlamadığın şeyi yapmaya uğraşıyor. Senin için de çok bir önemi yok ama tasarımcıya yaptırmışsın, okey bu güzel demişsin ve bilmiyorsun da iOS'ta öyle bir şey olmadığını. Şimdi ikisi ayrı konular. Birinin Evet, sondan başlayayım ilk bunu evet. söyledin diye. İkisi ayrı konu. Şimdi birinde sana bu görev konuşmasında böyle bir görev ekranlar geldiğinde sen bir iOS'cu olarak abi ama iOS'un native'inde böyle bir şey yok. Bak bize çok vakit kaybettirir. Bunu böyle mi istiyoruz diye sormuyorsan abi ne yapalım böyle istediler. Ekmek parası bunu yapalım diyorsan geçmiş olsun. Yani burada aslında suç yazılımcının. Senin bunu Yok, suçlu aramak için söylemen lazım. söylemiyorum. Yani bence suçlu yok burada. Ya suç Ama suç demeyeyim yani. Burada konseptler, tabii şey de var. zorluk çıkaran konsept olarak bahsediyorum sadece. Ya bunu mutlaka yazılımcının dile getirmesi. Aslında bunu tasarımcının da sorması lazım. Yani Değil mi? karşılıklı Daha burada doğrusu. bir fikir alışverişi. Herkesin bir uzmanlığı var ve uzmanların kendi bilgilerini, tecrübelerini paylaşmaları lazım. Yani ben böyle tasarladım ama bu sana olur mu? iOS'un gerekliliğini karşılar mı diye. Çünkü oradan birisi de şunu da diyebilir. Abi ben işte Apple Store'a daha önce ürün yükledim. Bu tasarım geçmez. Hani orada bir bilgisi ve çok kesin bir tecrübesi varsa onun da onu söylemesi lazım. Yani yoksa öbür türlü al bu görev yap git değil yani. Mesela bazı bakış açılarında yazılımcılarda şunlar var ya, abi bana söyleneni yaparım ben. O lead'in görevi, o product'ın görevi, o bilmem. Hayır abi sen de orada domain expert'sin işte. Uyaracaksın. Sana katılıyorum. Artı ben yazılımcıyım abi bana söylensin o lead'in görevi, o şeyin görevi ne de biraz ters aslında. O bakış açısı da doğru olmadığını gösteriyor bu konularda. Tasarımcı yapmış ama verimsiz yapmış, sen de onu uyarman lazım. Çift yönlü bir akış bu. Lead demek söyleyecek, her şeyin kararını verecek. Sen de yazılımcısın ve sadece verilen işi yapacaksın değil. Orada geri bildirimler vereceksin sen. Domain uzmanı sensin, o alanın uzmanı. Diğerine gelelim, öbürüne. Diğerine gelelim. Ya aslında çok güzel soru bu. Şimdi bana böyle bir görev verildiğinde adama şunu sormam. Şifre alanında işte regex ile şunları koruyacak mıyız? Bunları check edecek miyiz gibi bir soru sormam. Aslında bu birazcık da işin ABC'si. Bunu da yapman lazım. Mı acaba? İş bana geldiğinde bunu sormam ya. Şey demem. Bu işte çerçevenin içinde kalıyor mu bu? Çok fazla form vardır ve farklı kütüphaneler kullanmam Şu da gerekiyordur işte olabilir, bu. şu da olabilir. O kadar güvenlik katmanı istemeyen bir uygulamada olabilir belki. Hani ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ile bile girsin. Hani önemli olan zorlanmasın kullanıcı epi de olabilir o. Aslında orada sorarsın yani bu kadar basitse bunu yani ben şunu sorarım. Şifre en az kaç karakter olmalı? En fazla kaç karakter olmalı? Bunu sorarsın. Bunu sorduğunda şeyi de eklersin hani. Abi orada da işte hangisini Ka- soracaksın? Şifre kaç karakter olmalı? İçinde harf ve numara olmalı mı? Özel karakter olmalı mı? Bunları girmeyeni engellemeli miyiz? Sadece önermeli miyiz? bunları soracaksın ama bunları da nasıl bir hata mesajı Nasıl göstereceğini bir hata sorarsın. mesajı göstereceksin falan. Bunları konuşman lazım önceden. Acaba gerekli mi Ya işte? bunlara da yönetici şey dememeli yani yap geç abi sonra bakarız olur mu burada? Şirket politikası vardır. Adam der ki yani ben 4 haneli pin kodu bile benim için uygundur der. Kimisi de der ki 16 haneden azsa kabul etmiyoruz kardeşim. Olur mu öyle şey? De diyebilir. Burada Ama o bence sorulara başladığında sana o şey kadar gri geldiyse bu sefer şey olmayacak mı? Sen project planning'in içine girmiş oluyorsun o kadar flu bir alan geldiyse sana. Ona dahil mi ama olacaksın? yani olacaksın. Burada işin ABC'si dediğim yani şu. E-posta girilen alanı e-posta tanımlayacaksın. İşte içinde et harfi yoksa et karakteri yoksa bunu geçirmeyeceksin gibi şeyleri sormazsın. Yani abi burada e-posta type'ı da check edelim mi gibi bir Peki soruyla da gitme yani peki ama ya da boş Android'ci geçersen burayı. Android'ci şöyle düşündü. iOS Android örnek verdim ya hani biri öyle yaptı biri öyle.
Hı hı. Android'ci de şöyle düşündü. Abi bunu bu kadar açık verdilerse demek ki bunlar önemli değil. O zaman ben kendim bildiğim gibi yapıp geçeyim dedi. O da suçlu mu? Değil. Yo, suçlu değil. Burada aslında işte ilk görevi tanımlarken senin söylemen lazım. Arkadaşlar bir giriş ekranı yapıyoruz. 6 haneden az şifre kabul etmeyelim. Karakter olsun, büyük harf, küçük harf olsun. Bunu zorunlu kıralım. Girmezse de bir uyarı çıkartalım deyip geçebilirsin. Sen burada hiçbir şey demediysen, birisi bir karakterle şifreyi yazdı, diğeri 10 karakterden azını kabul etmedi gibi ekran yaptığında, yani bir hatalı varsa eğer Sensin. yönetici. Ama adam şifreyi boş bıraktı ve gir dediğinde de girebiliyorsan artık burada da yazılımcı da ya da dersin yani kardeşim, şifre alanını da boş bıraktırıyorsan ya da işte şifre yazdığında o yıldız yıldız gözüküyor ya, oraya sen düz yazıyı bastırtıyorsan, işte otomatik tamamlamayı falan oraya eklemediysen o HTML'in içine, yani bunu da söylersin, hani bunu da mı ben söyleyeyim kardeşim diye. Ufaktan da bir bence ensesine de Şey olmuştu. Ben hatırlıyorum bir tane vurabilirsin bir yani. tane URL vardı işte. Bunun linkini koyalım demiştim. Download etsin oradan. Ama URL'de şey yani Cloud'da böyle kocaman 200 karakter token'lı falan URL'ler oluyor ya. Bunu link olarak koyalım demiştim. Ne yaparsın ona hani mask atarsın. Dosyanın title'ını yazarsın ama bir baktım orada böyle komple o link olduğu gibi duruyor. Yani bazı şeylerde inisiyatif almak lazım, evet. Yani onu da öyle Tabii bırakmazsın ya da dengesi işte var. Ama işte adam sana kalkıp hem onu vermiyor bu bahsettiğim case'de hem de ondan sonra ya bu iOS'la Android birbirinden farklı. Bunlar niye aynı değil falan diye bir de sana serzenişte bulunuyorsa o da yanlış yani hani. Ya tamam olmuş yani dersin. evet. Demek ki sen de çok bilmiyormuşsun, üstüne düşünmemişsin. Bakarsın ikisinden birine bu iyiymiş dersin. Bir sonraki sprintte Android'i beğeniyorsan iOS'a da dersin ki sen de Android gibi yap yani. Basar Evet, geçersin. doğru Çok da diyorsun. büyütmeye de gerek yok. Ya zaten işin bence planlama kısmı, yapma kısmı kadar belki daha bile önemli yani. İyi planladığın zaman iş iyi gidiyor. Yani iyi planlanmamış işi yazmak da zor oluyor. Fazla efor gerekiyor. Ona göre bütçeler artıyor, zaman uzuyor. Ama baştan iyi planlarsan, her şeyi iyi tanımlarsan projede çok daha hızlı yapılıyor ve istediğin sonucu da daha çabuk alıyorsun. Bence kervan yolda düzülür işi çok doğru değil yani. Önce bir oturup, ben çok severim planlamayı. Bana deseler ki 15 gün planlayacağız abi. Oturacağız, kağıt, kalem, Jira, Linear, ne varsa işte Trello, hepsiyle böyle Beni dizeceğiz. kaybettin burada. Üstüne günlerce oturacağız. Benim için o çok daha iyi. Öbür türlü yaz abi, at bir bakarız. Beni kaybettin abi burada. Ben hemen aksiyona geçmek isteyen, çıktı almak isteyen biriyim, tamam mı? Öyle çalışıyorum, öyle yapım da böyle. O yüzden mesela hep yanımda planlama kası kuvvetli, hani beni dengeleyecek birileri olsun isterim ve öyle çalışmayı daha çok severim. Daha güvende hissediyorum kendimi. Kendi özelliğimi bildiğim için. Çünkü ben çok böyle bam bam girerim yani hiç şey yapmadan, acımadan. Doğru bir şey değil ama bunun da bir dengesi var. Yine bak siyah beyaz yok diyoruz. Bu planlama işi de abi çığırından çıkıyor bu Scrum, Sprint. O anlama işleri gibi konuş, 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 toplantı, toplantı, toplantı. Yani girelim iş yapalım ya. Girelim iş yapalım. Bazı şeylerde üzerine bu kadar konuşulacak, tartışılacak, üzerine bu kadar konuşulmaya, tartışılmaya değer şeyler değil. Neyi konuşup neyi tartıştığımız, neyi planladığımız da önemli. İşte bir tane combo box var. Select, listesi belli. Ekranın sağında mı olsun, solunda mı olsun diye. Ben bunu 15 dakikadan fazla tahammül edemem. Ya tabii benim planlama dediğim bu kadar detay değil. Ben işin kapsam planı kısmını seviyorum. Hani ne yapılacak, nasıl yapılacak, hangi araçlar kullanılacak, hangi stack'ler seçilecek, bunları tasarlarım. Ama senin dediğin gibi işte buranın rengi pembe mi olsun, sarı mı olsun, onu sağa mı çekelim, sola mı çekelim, hadi bununla ilgili bir de işte tasarımcımızdan danışmanlık alalım, o yetmedi bir de şundan danışmanlık alalım. Böyle uzadığı zaman ben şey oluyorum yani. Ben de evet böyle yaka paça yırtıyorum ama Ya 2 tip karar var. Bir tanesi o kararı verip çıktığın yoldan dönmesi çok zor olacak şeyler, kararlar. Yani bedeli ağır olan kararlar. Örneğin bir stack işte. Kendi şununla mı yazalım, bununla mı yazalım? Ona göre yazılımcı alıyorsun falan ya ondan sonra onun ya dur buna dönelim demek çok zor yani. Bunun üzerine gerçekten düşünmek, onu zaman harcamak, planlamak, avantajlarını, dezavantajlarını, artılarını, eksilerini detaylı masaya yatırmak lazım. Bir diğeri de yaptıktan sonra geri dönüp diğer yola gitmenin
çok bir bedeli olmayan kararlar. Ya bu sağda mı olsun, solda mı olsun tartışması çok büyüyorsa abi sağa koy diyorum. Bir şey olursa yeni bir tane test kaçın, sola alın deyin yani. Hani bunlar bir iş değil çünkü. Yok canım, benim zaten bahsettiğim işte giriş ekranı dediğin için, yani bir giriş ekranı testinde ben şunun iyi düşünülmesini isterim yani. Adam e-postayla mı girecek, telefon numarasıyla mı girecek? İşte SMS onayıyla mı girecek? Maile işte 6 haneli kod mu gidecek yoksa şifreyle mi girecek? Bunları ben baştan konuşayım, anlaşayım. Yani ondan sonra ben şeyi sevmiyorum. Ya e-postaya girdi adam, 6 haneli şifre geldi, onu girdi. Ya biz bunu istemiyorduk aslında, işte hadi SMS onay girişine dönelim. Şey olduğu zaman ya ben diyorum ki ya bunu baştan biz niye düşünmedik, konuşmadık. Yani bir de burada bana mantıklı bir sebeple geldiği zaman işte abi bizim kullanıcılarımız işte e-postasına bakmayan, işte telefonla giren bir uygulama bu. Biz buna mail yapmayalım da işte e-posta yapmayalım da SMS yapalım dediğinde, ya bir aydır peki bu bütün yapı e-posta üzerine kurulmuş, işte unique benzersiz e-postalar üzerine bir yapı kurulmuş. Sen bunu telefona çevirdiğin zaman bu bir iş. Yani sen baştan bilmiyor muydun kullanıcına da önce bana e-posta etmeyi şimdi telefona döndün diye ben sinirleniyorum. Evet ama O yüzden bu oluyor bunlar. konuda iyice düşünüyorsun ama yani öbür türlü yok butonu sağa çekmişsin, sola çekmişsin, rengi pembeymiş, Abi maviymiş. şey oluyor, Bunlar senin dediğin dert değil. örnek üzerinden sadece konsept vereyim. E-mail ile giriş olsun diyor müşteri. Diyorsun ki ya bak gel bunu telefonla yapalım. Yok diyor ya e-mail ile olsun. E-mail ile yapıyorsun abi, sonra 2 hafta geçiyor, 3 hafta geçiyor işte. Ya diyor şunu telefonla girişe çevirelim. Çeviriyorsun abi işte müşteri yani. Yani bunu sana böyle gelmesi iyi. Bir de bazen şöyle geliyor ya. Ya bunu aslında telefonla yapsak daha Ha, iyiymiş. evet Niye böyle evet. yapmışız? Bir örnek daha anlatayım sana. Talepler geliyor, yağıyor bize. Yapıyoruz, 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 tamam mı? Neredeyse onlara özel bir şeye dönüyor. Ondan sonra 6 ay sonra kimse kalmıyor, tamam mı, eski ekipten? Sonra yeni ekip toplantı atıyor. Diyor ki bunlar niye böyle diye bize soruyor. Ne cevap veriyorsunuz? Yani anlatıyoruz işte nereden olduğunu. Biz kendimiz plan konuşalım dedik. Ben şimdi 5 maddelik konu başlıkları belirlemişim. Daha birincisi bitti. Daha hala Hocam konuşuyoruz. senin suçun. Ama bakıyorum bir saat Bugün host dolmuş. sensin, senin suçun. Evet bak, iyi işte, kötü yöneticilik bu. Sen ne güzel çat çat yapıyordun. Bu hafta sen yap, benim boğazım kötü dedin. Elimizle patladı. Bu tişört bana büyük geldi, yani X-large oldu. İyi, o zaman diğer 4 maddeyi de sonraki bölümlerde konuşalım. O zaman görüşmek üzere. Görüşürüz.